Ziya! Ziya! Kafandaki kurşun hala yerinde. Morfinimiz yoktu. Kurşun öldürmediyse de acı öldür dedim ama yaşıyorsun Ziya. Silahım ihanet etti Abdullah. Kendini düşünmüyorsun, onu anladık da. Peki arkanda bıraktıkların? Ah be Ziya, ne gerek vardı? İşte böyle üstad. Ne muzip adamsın azizim. Yasaklı yayınlar hala duruyor. Halit Bey toplamasaydı dururdu. Hatta Ziya Bey onun sayesinde hem burada hem de payitahtta tutsak kalmıştı. Aman neyse. Geçti gitti. Dua et de başka sürgün ve tutuklamalar olmasın. Bu hiç belli olmaz Hakkı. Bende o kafa varken beni çok özür koymazlar. Kafan yerinde dursun da. Beylerim, Latife bir kenara, asıl mevzuya dönelim. İbrahim Paşa. Civardaki diğer aşiretlere saldırıp gücünü daha da arttırma peşinde. Hatta oradaki malları yakıp yıkıyor. Bazılarını da kendine alıyor. Mehmedi ağalarının vazifesini yanlış kullanıp kendiliğini çeviriyor. Halk bıkmış durumda. Vali Halit de haksız tutumuyla halkın nefretini kazanmış. Lakin verdiğimiz mücadele yetersiz kalmıştı. Sonumuz hapis olmuştu. Bu sefer böyle olmamalı. Daha temkinli olmalıyız. İbrahim Paşa padişaha yakınlığıyla biliniyor. Ne yapılabilir ki? Ben bizzat konuşmayı düşünüyorum. Aman Ziya, başına bir iş gelmesin. Merak etme Mehmet Mihri. Dinsiz hakkında imansız gelir. Ağam, Ne oldu İdris? Yemek yiyorum, görmüyor musun? ağam, Ziya Beyler geldi. Ne yapalım? Gelsin. Buyur Ziya Bey, bir şeyler ye. Sağ olsun İbrahim Paşa. Tokum çok şükür. Niye geldin? Bazı malumatları konuşmaya geldim İbrahim Paşa. Ne oldu? Mektepte anlat ol. Hakkında çok şikayet var İbrahim Paşa. Halk mutsuz. Sen kadın mısın? Teklif memuru. Nesin sen? Duyduğuma göre en son baytarlık yaparmışsın. Gidip hayvanlarla ilgilensene sen. Bu davaya aklın ermez senin. Ben senin gibilerin karşısında olanım İbrahim Paşa. Dediklerimi yap, yoksa bizzat
Payitahtı kendim uyaracağım. Ağam! Aman! İdris! Yaşayıp yaşama. İki dudağımın arasında. Ziya! Ben o silahı kafama 18'ine dayadım İbrahim Paşa. Ağam! Gene ne oldu İdris? Ziya Bey telgrafhaneyi basmış. Hiç bilmez deyiz. Payitahtı karıştıracak. Nispeten sakin geçen 3 yılın ardından İbrahim Paşa tekrar azıtmıştır. Ben ve arkadaşlarım halkla birlikte tekrar telgrafhanenin işgalini kararlaştırmış bulunmaktayız. Bu vesileyle telgrafhane 2 yılın ardından tekrar hakimiyetimize geçmiştir. İbrahim Paşa'nın etkilerini ve gücünü kötüye kullandığını bildirir, gereğinin yapılmasını tekrardan arz ederiz. Aksi takdirde telgrafhane bizim kontrolümüz altında kalacaktır. Hürmetlerimle Ziya Gökalp. Daha kaç gün buradayız Ziya Bey? Gerekirse bir ay Mehmet. Gerekirse bir ay. Havada bugün pek sıcak Vecihe. O kadar da değil. Çocukların durumu nasıl? Kendin görürsen bakarsın Ziya Bey. Bir sorun mu var Vecihe? Yo, her şey yolunda. Korkuyorum Ziya Bey. 2 defa baskın yaptım. Biri 3, öbürü 11 gün sürdü. Biliyorsun Vecihe, ne seni de kızlarımı tehlikeye atarım. Kendini de atma. Söz veremem. Ama sözüm olsun. Öleceksem de senin yanında ölürüm. Ziya abi, dostum. Dur canım. Al bakayım. İstibdat sona erdi hanım. Abdülhamit devrilmiş. Selamlar efendiler. Oturabilirsiniz. Selanik'te buluşma amacımızı 3 aşağı 5 yukarı farkındasınız. O zaman hiç uzatmadan toplantıya başlayalım. Alenen daha önce belirttiğimiz gibi Sayın Talatlı, ordunun gerek Kalemiye'ye olan baskısı, gerekse diğer siyasi gruplara olan baskısı ve bunların yerine geçme çalışması ülkemize ileride geri dönülemeyecek hatalara sebep olacaktır. Bunun içindir ki ordu siyasetten ayrılmalıdır. Sayın Kemal kardeşim, genç bir subay olarak geleceğinizi parlak görmekteyiz. Vatanın bekasını hepimiz kadar düşündüğünüzde de farkındayız. Lakin uzun bir istibdat döneminden geçtik. Dönemin kapanması da yine bizim sayemizde oldu. Önerinizin doğruluğu yanlışlığı düşünülebilir. Ama ve lakin şu vakitte uygulayamayız. Yine de ekseriyetle belirttiğim gibi bir istibdattan çıkıp başka bir istibdada geçmek nedenle doğrudur? Bu duruma karşı olduğumuzu belirtmek isterim. Önerileriniz cemiyetin ileri gelenlerince dikkate alınacaktır. Lakin ilerleyen süreçlerde daha detaylı bir şekilde konuşulabilir. Daha derin bir mevzumuz var. Sayın Ziya Gökalp. Kendisi Diyarbakır delegemiz ve bölge sorumlumuzdur.
Özellikle baskı rejiminin mahsullerinden biri olan İbrahim Paşa'ya karşı göstermiş olduğu mücadele takdire şayandır. Bundan dolayı kendisini tebrik ederim. Bunun gibi faaliyetlerinden ötürü de kendisini merkez heyet üyeliğine seçmiş bulunmaktayız. Yalnız Talat Bey sizden bir istirham olacak. İnançları olan Selanik, İttihat ve Terakki Mektebi ülkesinde içtimai dersler vermek istemekteyim. Eğitimci kimliğinizi her daim takdire şayan bulmuşuzdur Ziya kardeşim. İsteğiniz tarafımızca düşünülecek ve en kısa sürede size bildirilecektir. Diğer bir konumuz Abdülhamit'in başlatmış olduğu Arkadaşlar, tebaaya daha fazla bilgi vermek ve tebaanın bize daha iyi anlaması amacıyla lisanda sadeleşme temel bir husustur. Bunu daha önce deneyenler olmuş. Misal Mahmut Kemal. Fakat çok da başarılı olmadılar. Ne öneriyorsunuz efendim? Dilimizdeki yabancı kelimelerin yerine öz Türkçe kelimelerin getirilmesi kanaatinde daha uygun olacaktır. Aslına bakarsanız bütün bu kelimelerin kaldırılması tebaamıza uygun olmaz. Ali Bey haklı. Özellikle Doğu milletlerimizde birçok Arapça yabancı sözcük vardır. Bu sözcükler halkın ağzına uygulama etmiştir. Bunları söküp almak doğru olmaz. Bu kelimeleri yok etmek yerine lisanımıza indirgeyebiliriz. Zaten bütün bu yabancı kelimelerin öz Türkçe bir karşılığı da yoktur. Karşılığı olmayan bu kelimeleri dilimizde yerelleştirebiliriz. Hazır aklıma gelmişken, yazı kuralları, misal tamlamalar, onlar ne olacak? Bu konuda tebaadan değil, bazı münevver arkadaşlarımızdan tenkit alabiliriz. Lakin bir sadeleştirme yapılacaksa tam yapılmalıdır. O halde yazı kurallarımız konuştuğumuz dil, yani Türkçe olacaktır. Başka bir düşündüğüm husus ise konuşma dilinin yazı diline yaklaşmasıdır. Payitahtın bulunduğu yer muvaffaktır. İstanbul Türkçesi. Hala. Evet, bugünlük içtimai dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Gel. Halim. Ziya Bey, ülkeyi beşeri bilimlerin temelini attınız. Bunun devamı ne olacak? Temel atmak ufak bir adımdır Halim Bey. Önemli olan bunu halka mal etmektir. Halkın bilinçlenmesidir. Katılıyorum. Lakin aklımda hala bu konuyla ilgili birkaç sıkıntı var. Bunlardan başı ülkemizin bölünmüş olduğu üç farklı sebepler. Garpçılık, İslamcılık, Türkçülük. Ben elhamdülillah dinime tabi birisiyim. Ama ülkemizin gidişatını sadece İslam'la kurtulamayacağım da farkındayım. Sizin kanaatiniz nedir? Bu üç fikrin de kitabını yazmaya hazır Halim Bey. Hatta şu an çalışma yapıyor. İsmi de hazır. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak. Bunun hangisini savunacağımı ben önce bilmiyorum. Beni yıllardır tanısın Halim Bey. Hatta bu fikrin esaslarıyla ilgili bir planlama yapmak planlıyorum. Türkçülüğün esasları. Olabilir. Payitahtın vermiş olduğu yetkiyle mahkememiz bugün görülecektir. Mehmet Ziya, içeri gir. Tevfikoğlu Mehmet Ziya, ayağa kalk. İttihat ve Terakki ile Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin münasebetinde merkeziyim. Hiçbir münasebeti yoktur. Merkez Umumi'de bu cemiyetin teşkilatlarında bir bahis cereyan etti mi? Hiçbir bahis cereyan etmiyor. Bu cemiyetin teşkili fırkanın işler ve programına uygun muydu? Programımızda doğrudan böyle bir madde yoktur. Ama memleketin müdafası ile ilgili bir cemiyet olması nedeniyle iştahımıza uygundur. Bu cemiyetin halktan para toplayıp biriktirmesi de programımıza
madde yoktur. Memleketin eserinde fıkraca müzakere edilmez. Bu cemiyetin adeta düzenler içinde halktan ve tüccardan para toplaması yasal mıdır? Cemiyetler kanunu vardır. Bu cihet, hükümet yönleri ve incelemelidir. Yeni mecmua namında bir eseriniz var mı? Yeni mecmua bir mecmuadır. Ben de yazı yazarım belki. 3. Ordu Kumandanı Sabıkı Vehip Paşa, Ermenilerin tehciri İttihat ve Terakki kararıyla yapıldığını ve tehcir edilen Ermenilerin enval-i metrukesinden bir sürüsünün İttihat ve Terakki'ye alındığını ifadeyi tahliyesinde beyan ediyor. Nasıl olduğunu anlatır mısın? Aslı yoktur. Böyle bir şey işitmiş olabilir. Eğer delilleri varsa o delilleri göstersinler. Doğudaki Ermeni tebaasına karşı işlenmiş olan saldırı, yıkım ve tahribatı desteklemekle suçlanıyorsunuz Sayın. Sen otursun be adam. Olan biteni bilmiyormuş gibi davranmayın. Doğudaki tebaanın huzuru için Talat Paşa'nın aldığı karar gayet zaruri bir karardır. Batı'nın şakşakçılığını yapmayın. Çıkın dışarı! Ziya Bey Malta'ya sürgün edilmiş. Ziya? Halim. Bana da hemen mektup göndermemi söyledim ama iki kelamdan başka bir şey alamadım. Ziya, memlekette durduğun mu var? Vakit bulup sana 2 kalem yazmaya bile şükretmelisin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özledim buraları, Halim. Ailem, dostlarım, zevcem. Merak etme, bana emanetlerdi, biliyorsun. Durumlar nasıl? Aldığım duyumlara göre birkaç paşamız ayaklama çıkarmışlar. Doğrudur. Mustafa Kemal başta olmak üzere, evet. Özellikle o ismi çok duydum ben. Onu en son Selanik'te görmüştüm. Çok dikkat çekiciydi. Yavuz bir delikanlı. Ben birkaç kere görme fırsatı buldum ama alenen konuşmamıştık. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Gel. Malta nasıldı? Abdullah. Ne Abdullah, Ziya Bey? Zekeriya Beyler tanımadın mı? Burası Abdullah'ın evi değil mi? Tutma beni Ziya Bey. Ziya Bey, Mustafa Kemal'den telgraf geldi. Okuyun Halim Bey. Rahatsızlığınızdan çok teessürlü haberdar oldum Ziya Bey. Sıhhat ve afiyetinizin haberleri memleketimizce intizar okunmaktadır. Sureti iadenizi, afiyetinizi ve saatinizi en kısa sürede niyaz ederim. Avrupa'da tedavinize dair herhangi bir ihtiyaç, bir gedik, eksik var ise bu bizim tarafımızdan karşılanacaktır. Saatinizin, tedavinizin ve en kısa sürede sağlığınızın yerine dönmesini umut ediyorum. En muhabbetkar selamlarımı gönderiyorum. Mustafa Kemal. Kalem, Halim. Kemal Paşa Hazretlerine teşekkürlerimi iletin. Ona ithafen ve Latife Hanım'a ithafen yazdığım Türk medeniyet tarihine basılmadan ölüyorum. Kızlarıma babalık edemedim. Onları milletime ve halaskarıma emanet ediyorum. Merak etmeyin Ziya Bey. Biz sizin sözlerinize ulaşmasını sağlayacağız.
Sevgili Zevcem, bu ayrılığın çilesi yakında bitecek. Gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir. Yuva saadetini yuvasından uzak düşmüş garip kuşlara sormalı. Dünyada vatan sevgisinden sonra en tatlı duygu yuva sevgisiymiş. Bıldırcın katalarının dönüşü gibi. Elbette bir gün. Sevgili kızım, kuşlara gönderdiğin selamı aldım. Ben de bulutlara selam gönderdim. Sen de aldın mı? Türkan bana çiçeklerin kokusuyla selam gönderiyor. Ben de ona kelebeklerin kanatlarındaki renklerle selam gönderiyorum.